Kıymetli dostlar, Dost Özel programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki Dost Özel konumuzun adı girişimsel radyoloji nedir? Damar hastalıkları, böbrek hastalıklarında kanser tedavisinde girişimsel yöntemler nedir? Bunları konuşacağız. Sizin de bu konularla ilgili sorularınız varsa bizlere 0552 341 20 40 0312 341 20 40 numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli dostlar, bu haftaki programımızda konuğum radyoloji uzmanı, uzman doktor Alper Bozkurt hocam olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam öncelikle şöyle başlamak istiyorum sorularıma. Girişimsel radyoloji nedir? Girişimsel radyoloji, radyoloji anabilim dalı çatısında faaliyet gören bir bölüm. Radyoloji biliyorsunuz bir tanı, teşhis bilimi. Tıbbın tanı ve teşhis anlamında merkezinde olan bir bölüm. Herkesin bildiği işte röntgen, ultrason, MR, tomografi gibi araçları kullanarak hastaların tanısını, teşhisini koyuyor. Peki girişimsel ne? Yani girişimsel tanının yanında tedavi çözümleri üreten bir alt bölüm diyebiliriz. Radyolojinin altında bir bölüm. Ne kullanıyoruz ve ne yapıyoruz? Yani girişimsel nedir diye düşünürsek biz bu görüntüleme yöntemlerini kullanıyoruz. En sık ultrasonu ve anjiyografiyi kullanıyoruz. Hem tanı anlamında hem de tedavi seçenekleri sunma anlamında. Bizim farkımız ne? Hastaya ne gibi faydalarımız oluyor? Hastayı birçok durumlarda ameliyattan kurtarıyoruz. Çok güzel hocam. Ameliyatsız çözümler üretiyoruz. Tabiri caizse bir iğne deliği kadar bir kesiden hastaya müdahale ediyoruz. Ona bir tedavi imkanı sunuyoruz. Bu çok konforlu bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Genelde de lokal anestezi kullanıyoruz. Öyle genel anesteziye, büyük kesilere ihtiyaç olmadan. Hatta öyle hastalar oluyor. Ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtarıyoruz hastaları. Ya da işte absesi var. Bir abse antibiyotik alıyor. Bir türlü ateşi düşmüyor. Biz o abseyi boşaltıyoruz. Antibiyotik tedavisinden de kurtarmış oluyoruz. Bir nevi böyle faydalarımız oluyor. Yani aslında anladığım kadarıyla şunu diyorsunuz. Yani ben mesela bir hastalık olarak size geldim. Hasta biri olarak geldim size. Ve öncelikle benim MR'ımı ya da röntgenimi çektiniz. Evet. Sonra bana teşhisi koydunuz. Koyduktan sonra bunu ameliyatla değil daha böyle kolay bir şekilde çözebildiğiniz. Evet, tabii seçili vakalar. Yani her vaka değil. Hani sonuçta biz bir cerrah değiliz. Bir dahiliyeci değiliz ama biz tabii bu bölümlere çok yardımcı bir bölümüz. Biz onların işlerini kolaylaştırıyoruz. Hatta cerrahi sonrası olan komplikasyonlara da müdahale ediyoruz. Hastanın tekrar bir ameliyata uğramadan tedavisini yapabiliyoruz. Bu gibi faydalarımız var. Yani bir nevi diğer bölümlere de cerrahiye çok ciddi yardımımız var. Primer olarak yani de tedavi ettiğimiz hasta grupları var. Onları da zaten programın ilerleyen dakikalarında anlatacağım size. Girişimseli şöyle iki ana başlık altında değerlendirebiliriz. Birinci başlığımız damar dışı müdahalelerimiz. Bir de damar yani anjiyografi yöntemiyle yaptığımız müdahaleler. Bu iki ana başlık altında girişimseli tanımlayabilirim. Damar dışında dediğim en çok yaptığımız tabii sonuçta bir tanıya katkımız var. Biyopsiler yapıyoruz. İşte ultrason eşliğinde tiroid biyopsisi, işte meme kanserleri bilirsiniz, meme biyopsileri, işte lenf nodu biyopsileri, yumuşak doku biyopsileri, akciğer kanserinin tanısında tomografi eşliğinde biyopsiler. Bunları yapabiliyoruz. Bunlar tabii tanı
amaçlı işlemler. Görüntüleme yöntemlerini kullanarak yapıyoruz bunları. Bizim bir farkımız tabii ultrasonu çok iyi kullanıyoruz. Radyolog olduğumuz için bu sayede görerek tam o tanımlanan tümörün tam yerinden parçalar alabiliyoruz. Bir yandan eskiden kör biyopsiler yapılırdı. Yani ultrason kullanılmazdı. Yani eski zamanda ultrason bu kadar gelişmemişti. Kör biyopsi dediğiniz şu oluyor. Yani el yordamıyla diyebiliriz. Tahminen. Evet, Yani tahmini işte şuradan olabilir ya da ele gelen yumuşak doku şişliği gibi. Bu tabii biraz riskli. Çünkü orada kan damarlar var. Damarlardan geçebilirsiniz. Hastaya zarar verebilirsiniz. Ama biz ne yapıyoruz? Ultrasonla görüyoruz. Önünde damar bile olsa bir şekilde onu ekarte ederek biyopsilerimizi alabiliyoruz. Bu da çok konforlu bir hasta için çok hayati bir işlem oluyor. Biyopsilerde mesela karaciğer ve böbrek hastalıklarının böyle gruplandırılmasında tedavisine yönelik doku örnekleri alabiliyoruz. Orada da yine işte damar geçmemek, ultrason eşliğinde yapmak gerçekten hasta için önemli bir durum oluyor. Bir de apsiden bahsetmek istiyorum. Apse koleksiyon vücutta onlara müdahale ediyoruz. Yani iğnemizin ulaştığı, telimizin, kateterimizin ulaştığı her yere müdahale edebiliyoruz. Bu apse boşaltımı gerçekten çok dramatik bir sonuç veriyor. Hasta yüksek ateşle bir türlü geçmeyen bir ateşle, ağrıyla başvurabiliyor. Dediğiniz gibi önce teşhis konuyor ultrasonda, MR'da ya da işte tomografide ve biz ona görüntüleme eşliğinde girerek oradaki apseyi boşaltıyoruz. Çünkü bu gibi hastalara antibiyotik de kar etmiyor. Apsenin içerisinde apsenin dışında bir zar var. O zarı kan damarları oraya ulaşmadığı için apsenin içerisinde antibiyotik etkisi olmadığı için mutlaka ya cerrahi olacak bu hasta bir şekilde o irinin apse dediğimiz irin cerrahat onun dışarı çıkarılması lazım. Biz ne yapıyoruz? Ameliyatsız çözüm dediğim buydu işte. Küçük bir kesiyle, küçük bir iğne deliğiyle oraya girip küçük bir borucuk yerleştiriyoruz. O borucuk sayesinde apse yavaş yavaş dışarı doğru akabiliyor. Buna benzer. Hocam bu söylediğiniz, şimdi siz dediniz ki bir damar içi yöntemi bir de damar dışı. Bu damar dışı yöntemler. Bu damar dışı yöntemler değil mi? Birkaç daha örnek vereyim damar dışı yöntemlere. Olur hocam. Mesela köpek kisti diye meşhur duymuşsunuzdur. Yani kistatik tedavileri var. Geçmişte büyük cerrahi işlemler olurdu. Yani açılırdı, hasta karaciğer kesilirdi, o işte çıkartılırdı. Şimdi biz gene dediğim bir apse gibi düşünüyoruz bunun. Hani ekstradan içerisinde zaten alkol ve tuzlu su enjeksiyonu da var. Ayrıntı olarak söyleyeyim. Kistatik tedavisinde. Kistatikte de biz küçük bir iğne deliği yöntemiyle giriyoruz. İçerisine işte alkoldür, tuzlu sudur. Bir parazitin yaptığı bir şey o. Onu orada öldürüyoruz tabiri caizse. Ameliyattan kurtarıyoruz hastayı. Bu parazitten de kurtarmış oluyoruz. Buna benzer gene damar dışı yöntemlerle ilgili söyleyeyim. Böbrekte bazen taş, biliyorsunuz büyük taşlar oluyor. Büyük taş düşürüyor hasta. İdrar yolu tıkanıyor. Evet. Çok ciddi böbrek kanalları şişiyor. İdrarın dışarı alınması lazım. Orada da biz gene ultrason eşliğinde böbrek kanallarına girerek bir borucuk yerleştirerek idrarın dışarı çıkarılmasını sağlıyoruz. Daha sonraki tedavileri zaten ürologlar işte taşı alıyorlar gibi onlara bir yardımcı katkımız oluyor. Aslında hocam burada söylediğiniz kadarıyla şöyle, yani bir insanların sağlık noktasında problemi olduğu zaman hem yani söylediğiniz meselelerde çok ağır atlatılıyor ve bu ağır neticelerinde o hastalarımız yani ameliyatı dahi göze alıyor. Ama siz diyorsunuz ki biz ameliyata gerek kalmadan bunu bir şekilde aşmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Bu yöntemlerle. Yani bu çok güzel bir şey aslında. Hastalarımız için çok yardımcı bir nokta. Şimdi girişimsel radyoloji çok bilinmiyor. İşte bu yöntem doktorlar arasında bile ne yazık ki tam bilinmiyor. Acaba ne yapılır, ne kadar yapılır, neyi ne kadar yaparlar? Hala
bilmeyen doktorlarımız var. Yani halk da tabii bilmiyor. Ha şu değil, hani biz her şeyi ameliyatsız hallediyoruz, böyle Tabii bir ki. yanlış anlaşılma olmasın. Biz birçok durumlarda, seçili vakalarda ameliyattan kurtarmış oluyoruz hastayı. Onu altını çizerek söyleyeyim. Bu damar dışı şeyler genelde yani müdahaleler bunlar. Bu kalıcı mı peki hocam? Yaptığınız bu işlem yani tam böyle net teşhis koyulmamakla birlikte biraz uzun ömürlü mü yani? Yani tabii şöyle yani mesela kistatik az önce bahsettik. Tabii ki bu kurtarıcı, kalıcı bir şey. Yani ileride bahsedeceğim bu kanserle ilgili. Bazı kanserleri direkt tedavi edebiliyoruz. Mesela karaciğer kanserleri var. Karaciğerin kendi kanseri. Direkt oraya radyo frekans dalgaları gönderen bir iğne yerleştiriyoruz. Tabii belli bir boyutta olacak. Yani çok büyük boyutlara ulaşanları zaten artık çok yani palyatif dediğimiz geçici bir şekilde yakabiliriz ama belli boyuttaki şeyleri yakabiliyoruz, tümörleri, ve o da kalıcı bir tedavi oluyor. Buna benzer şey de var. Kemik tümörlerinden bir osteom dediğimiz çok ciddi ağrı yapan, gece ağrısı özellikle. Aspirine de cevap veren, çok ilginçtir. Aspirinle geçer. Onda da aynı benzer tomografi eşliğinde giriyoruz. Onun bir böyle çekirdeği var. O çekirdeği yaktığınız zaman hasta kalıcı bir şekilde iyileşmiş oluyor. Tabii bu gibi şeyler kalıcı tedavi yöntemlerimiz de var. Evet hocam. Hocam damarlar demiştiniz de damar hastalıklarında girişimsel radyolojinin yeri ne? Evet. Biz ayak damarından tutun beyin damarına kadar ulaşabildiğimiz her damara müdahale edebiliriz. Bir organ hariç. O bir organ da herhalde kalptir hocam. Kalp, evet. Çünkü onu kardiyologların müdahale ettiği bir organ. Kardiyolojinin anjiyosu o. Biz diğer bütün anjiyoları yapıyoruz. Yani ayak damarlarındaki sıkıntıdan tutun beyin damarlarındaki sıkıntılara kadar. Tabii ben bunu şimdi biraz daha detaylandıracağım. Ayak damarları dedik. Ne gibi sıkıntılar var? Özellikle atar damarlar. Atar damarlarda ateroskleroz dediğimiz, şeker hastalığı dediğimiz bazı hastalıklar tıkanmalara, darlıklara sebep oluyor. Bu da hastalarda yürüme mesafelerini kısaltıyor. Kladikasyo deniyor tıp tabiriyle. Yürüdükçe hastanın ağrıları oluyor. Bacak ağrıları oluyor. Duruyor, dinleniyor. Ya da artık istirahat halinde ağrılar oluyor. O kadar damar çünkü beslenmiyor. Kaslar beslenmiyor. Yeterli kan gitmiyor. Onlara müdahale ediyoruz. Anjiyo bildiğiniz gibi damarın içerisine girerek içerideki o darlığa balonla, stentle o darlıkları açıyoruz. Yeterli kan göndermeye çalışıyoruz. Bazı şeker hastalarında çok ciddi yaralar oluyor. Ayak yaraları oluyor. O ayak yaralarını tabii bazen geç kalınmış oluyor. Kesmek, amputasyon ihtiyacı oluyor. Bizim bu müdahalemiz biz bir şekilde o ameliyat seviyesini de azaltıyor. Yani topuk diziden kesilecekse işte topuktan kesiliyor gibi bir takım faydalarımız da oluyor. Bu en uç şeyi söyledim size, hani şeker hastalarındaki o yaralar. Ama dediğim gibi işte kladikasyoda istirahat aralarında ya da işte yürüme mesafelerindeki düşmelerdeki o küçük darlıklara da müdahale edip hastayı rahatlatıyoruz. Böyle damarsal ayak damarlarıyla ilgili müdahalelerimiz oluyor. Daha büyük damarlarda da problemler yaşanabilir. Hayati, aort dediğimiz ana atar damar. Ana atar damarın genişlemesi ya da yırtılması gibi hayati risk taşıyan durumlar var. Onlarda da onun içerisini kaplayacak graft stent dediğimiz stentleri yerleştirerek o damarı korumaya alıyoruz. Bu gibi müdahalelerimiz de oluyor daha büyük damarlarda. Daha yukarı çıkarsak tabii kalbi es geçiyorum. Kalp artık kardiyologların işi.
Daha yukarı çıkarsak şah damarında ki darlıklar ya da işte oradaki plaklar inme sebepleri olabilir, felç sebepleri olabilir. Onların darlıklarında da stent yerleştirerek oradaki darlığı, işte oradaki aterosklerozu düzeltiyoruz, inmeden koruyoruz. Daha da yukarı çıkarsak beyin damarlarındaki baloncuklar kanama riskleri var, damar yumakları var. Bu gibi hastalıklarda bu baloncuğun içerisine gene kasıktan girerek beyin damarına ulaşıyoruz. Oradaki baloncuğun içerisini özel maddelerle dolduruyoruz. Kanamasını önlemiş oluyoruz. Bu da bir hayat kurtarıcı yöntem oluyor. Bunun dışında pıhtı atabiliyor beyin damarı. Bildiğiniz inme. İlk 6-8 saat içerisinde o pıhtıyı o damarın içerisinden çekip alma şansımız var. Yani burada zamanla yarışıyoruz. Yani Peki zaman o pıhtıyı almazsanız ne olur hocam? alamazsak hasta felç olur. Çünkü beslediği beyin damarındaki hangi bölgeyi besliyorsa o artık beslenmiyor ve yukarıdan kaslara sinyal gitmediği için hasta felç oluyor. Aslında şunu diyorsunuz. Birisinde bir pıhtı oluştuğunda biz bunu iki yöntemle alabiliriz. Birincisi 6 saat içerisinde yani alabiliyorsak Evet, alıyoruz. evet. Alamıyorsak anjiyo yöntemiyle mi? Yani Bu anjiyo yöntem- yöntemiyle alınıyor zaten. Ameliyat yapılamaz bunda. Öyle mi? Tabii ki. Yani ancak damarın içerisine siz ulaşacaksınız ve o pıhtıyı çekip alacaksınız. Yani özel şeyler var. Kateterler dediğimiz işte özel maddeler var. Onlarla o stentler var özel. Onları o pıhtıyı dışarı alırsanız çok dramatik bir şekilde hasta mesela konuşamıyor, böyle inmenin ilk saatlerinde bir takım semptomlarla geliyor hasta. Siz onu aldığınız zaman konuşmaya başlıyor direkt. Yani siz onu alamazsanız artık o konvansiyonel yöntem, klasik yöntem, ilaç verilecek, işte Yol o alıyor. pıhtı eriyecek ki çoğu zaman da o süre içerisinde beyin çok hassas, beslenmesi bozulunca beyin hücreleri ölüyor. Bir daha da geri dönme imkanı olmuyor ve hasar işte O zaman çok inme. Tabii. ciddi yerde müdahale ediyorsunuz. Hayati 6-8 saat ama yani işte girişimsel en üst düzey işlerinden bir tanesi de odur yani. O pıhtının dışarı alınması. Tabii ama çok çabuk yapmamız lazım. Çünkü o pıhtı orada yerleştikçe sertleşiyor ve onu almak çok zorlaşıyor. Şimdi bir izleyicimizin şöyle bir sorusu var ama izleyicimizin sorusu şu: benim de diyor böbreklerimde bir sıkıntı var. Doktorum bana böyle giderse diyalize gireceğim ve çok su içmemi öneriyor. Ve böbreklerimde bir büzülme oluşmuş. Çok da ilaç kullanıyorum diyor. Acaba tansiyon hastası mıyım? Bundan dolayı mı diyor. Sizin alanınız mı bilmiyorum ama. Tabii şöyle, nefrolog değilim ben. Hani müdahaleci değilim. Tansiyon hastası mı? O tansiyonlarını ölçtürmesi lazım izleyicimiz. Anladığım kadarıyla tam böbrek hastası olmamış. Yani doktor tavsiyesi bazen çok su içmeyle o böbrek hastalığını geciktirmeye sebep oluyor. Bir nefroloğa başvurmasını tavsiye ederim. Evet hocam, bir tane seyircimiz var, izleyicimiz var. Buyurun. Alo. Alo, Aynur Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun, sorunuzu alabiliriz. Doktor Bey, bir kere Bir daha alabilir miyiz? şeker hastayım ve ayak parmaklarım sürekli damarlarına ağrıyor ve morarıyor. Şeker hastasıyım diyor hocam. Ayak parmaklarına Evet, moral var. evet. Ve bütün damarlarım ağrıyor. Gezden aşağı bütün kaslarım ağrıyor. Çok aşırı derecede şiddetli ağrıyor. Ne yapabilirim? Bana bir Evet. yol gösterseniz ben oldu. Öncelikle Soracağınız soru var mı hocam? Buyurun sorun. tamam, ben anladım. Aynur Hanım şeker hastasınız galiba. Doğru mu? İstenebilir. Anladım. Şimdi şeker hastalığı Aynur Hanım, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hocamız sorunuzu cevaplayacak. evet. Şimdi şeker hastalığı bütün damarları, vücuttaki bütün atar damarları etkiliyor. O yüzden öncelikle hastamızın, seyircimizin şikayeti ayak
hastalıkları ile ilgili öncelikle bir kalp damar cerrahı görmeli ve bir Doppler ultrason yapılmalı. Damarların durumu ele alınmalı. Damarlarda bir tıkanıklık, bir daralmalar mevcut ise o zaman girişimsel yöntem anjiyo ile o damarın açılması sağlanabilir. O zaman hasta fayda görecektir. Tabii bir kronik bir hastalık. Yani şeker hastalığının zamanla gene de damarları etkileyecektir. Biz biraz böyle mekanik bir iş yapmış olacağız. Yani oradaki darlığı açarak daha fazla kan gitmesini sağlayacağız. Oradaki kasların daha fazla beslenmesini sağlayacağız. Mevcut bir yara varsa o yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlayacağız. Bizim yaptığımız işlemler bunlar olacak. Evet hocam. Hocam izleyicimizin dediği gibi bu böbrek hastalarında aslında radyolojinin önemi nedir? Evet. Yani sizin orada müdahaleleriniz neler? Çok güzel, evet. Şöyle bir izleyicimiz sormuştu herhalde tansiyon hastası mıyım diye. Evet, tansiyon hastasıymış hocam. Onu da tansiyon hastasıymış, evet. Şimdi bazı tansiyon hastalıkları böbrek damarlarının darlığı ile ilgili. Yani genelde %90 aslında tansiyonun sebebi bilinmiyor. Ancak bazı tansiyon sebeplerinden bir tanesi böbrek damarının daralması. Böbrek damarına siz müdahale ederseniz anjiyoyla girip oradaki darlığı açıp stent koyarsanız tamamen hastanın tansiyonları düşebiliyor. Bu bir tarafı, işin bir tarafı bu. Diğer tarafı kronik böbrek hastalıkları. Ben günlük pratikte de en çok uğraştığım hastalar artık böbrekleri iflas etmiş. Diyaliz ihtiyacı olmuş, diyalize giren hastalarla günlük pratikte de biz ilgileniyoruz. Bu hastaların diyalize girmeleri için birkaç yöntem var. Öncelikle ana damara, ana toplar damara bir kateter dediğimiz bir borucuk yerleştirmek lazım. Bu borucuk sayesinde böbrek çalışmadığı için kanda zehirli metabolitler dediğimiz temizlenmiyor. Onları bir makineye alıyoruz. Yani diyalizin şeyi o, kabaca anlatıyorum. Bu makineyi almamız için de o kanın orada değişmesi lazım. Filtrelerle, çeşitli filtrelerle kanı alınıyor, o makine temizliyor, tekrar insanın vücuduna vermesi lazım. Bu borucuk işte bir makineye giden tarafı var. Bir de temizlenen kanı tekrar insana gönderen tarafı var. Şimdi bu kateterin yerleştirilmesi de aslında çok bazen sıkıntı çıkıyor. Biz o damarı gene ultrason eşliğinde görerek çünkü bunun öyle ki komşuluğunda şah damarı var. Tabii. Atar damarlar var. Eskiden kör demiştik ya, kör biyopsi. Şimdi de bazen yapılıyor. Ultrasonun olmadığı yerde ne olacak? Bazı işte anatomik lokalizasyonları tıbben biliyoruz. Ona uygun işte iğne ilerletiliyor ama bazen varyasyon dediğimiz işte damarın yeri farklı olabilir. İşte o zamanlar problemler çıkıyor. Çünkü o iğne gidip bir atar damara denk gelebilir ve orada işte kanama ile sonuçlanabilir. Biz burada görerek ultrason eşliğinde o borucuğu yerleştiriyoruz. Bir yöntem bu diyalize girmeleri için. İkinci yöntem koldan genellikle atar damarla toplar damar arasında bir cerrahi olarak bir bağlantı yapılıyor. Ki bu makine yüksek hızlarda çalışan bir makine. Yani toplar damarın kan akış hızı çok yavaş. O yüzden onu hızlandırmak anlamında bu bir fistül dediğimiz cerrahi fistül açılır. Bir 3 haftalık periyot vardır. O periyot sırasında gelişir, damar büyür. Çünkü damar belli bir büyüklüğe ulaşması lazım ki diyaliz sırasında işte bir şekilde iğne batırılacak damara ve o kan, kirli kan alınacak, temizi gönderilecek. Biz burada neredeyiz? Girişimsel radyoloji burada nerede? Şimdi hastanın fistülü var. Diyalize başladı. Ama o her giriş çıkışta o iğnenin her batırılışında
Damar reaksiyon gösteriyor. Artık damarda daralmalar oluyor. Bu sefer diyaliz olamıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz giriyoruz. Bu sefer o darlıkları açıyoruz. Bazen tıkanarak geliyor. Yani pıhtılaşmış fistülü. Orada da diyaliz mümkün değil. Biz tekrar giriyoruz. O pıhtıyı atıyoruz. Fistülün çalışmasını sağlıyoruz. Bu niye önemli? Şimdi fistül biz müdahale etmesek bu hastaya yeni bir fistül açılması gerekecek. Yeni fistül demek fistül hemen olgunlaşmıyor. Herkeste oluşmuyor. Mevcut fistül çok değerli. Çünkü yeri eğer elin en uç noktasından başlanır fistül açılmaya. Gitgide yukarı doğru olabildiğince çıkılır. Şansı azalıyor hastanın. Onun için onun açık kalması değerli bir şey. Biz de açık kalması için günlük pratiğimizde giriyoruz, açıyoruz, darlıklarını çözüyoruz, pıhtılarını çözüyoruz. Kolda şişlikler oluyor diyaliz hastalarında, oralara ulaşıyoruz, onları genişletiyoruz, gerekirse stent koyuyoruz. Diyaliz hastalarıyla uğraşıyoruz yani. Hocam benim anladığım kadarıyla girişimsel radyolojide şunları söylediniz. Sonrasında da bir izleyicimizin sorunu soracağım size. Yani girişimsel radyoloji aslında insana baktığımızda insanındaki kalp kanı bir yerlere taşırken damarlarla taşıyor. Evet. Ve o damarlarda bir sebeple, bir neticeyle, bir hastalıkla bir pıhtılar oluşabiliyor ya da farklı bir neticeler oluşabiliyor. Siz de diyorsunuz ki biz bunlara ameliyat yönteminde müdahale edebildiklerimiz var. Biz de bunlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Biz de bunlara ameliyatsız o insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Anladığım bu. Aynen öyle. Evet. Hocam sorum şu. Bir hipertansiyon hastamız var hocam. Sağ ve sol bacaklarında varis varmış. Uzun süre ayakta kalamadığını söylüyor bize. Ve pandemi öncesinde bir ameliyat olacağını söylüyor. Ama bu pandemi neticesiyle ertelendiğini, sağ ayağının çok ağrı yaptığını ama doktor sol ayağının daha kötü olduğunu söylüyor. Burada ameliyat olup olmaması gerektiğini, yani olmasa pıhtı atıp atmayacağını söylüyor. Varis, evet. Varis hastalığına değinecektim. İyi oldu bu soru. Çünkü atar damardan bahsettik az önce. Ve toplar damara da biz müdahale ediyoruz. Bu varis dediğimiz hastalıklarda toplar damarın hastalığı biliyorsunuz. Toplar damarda bulunan kapaklar düzgün çalışmadığı zaman kan bacakta geriye doğru yerçekimine karşı, daha doğrusu yerçekimine doğru bu sefer göllenmeye başlıyor. Bir baraj gibi düşünün. İşte kıvrım kıvrım varisler oluşuyor, ağrılar oluyor. Hatta deride yaralar, dermatit dediğimiz oluşumlar oluyor, kızarıklıklar oluyor. Sanırım hastamızın da sorusu o, bir varisleri varmış. Evet hocam. Biz varis tedavisi de yapıyoruz. Gene ultrason eşliğinde bu varis oluşturan toplar damara girerek onu yakıyoruz. Şimdi birçok az önce açıyoruz dedim, bu sefer yakıyoruz. Evet, yeri geliyor, damarı da ortadan kaldırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra varis damarlarının içerisinde pıhtılar oluyor. Yani yaktıktan sonra o pıhtılar oluyor ve pıhtıları vücut belli birkaç ay içerisinde temizliyor. O varis tedavi olmuş oluyor. Böyle bir yöntem var. Tabii hastanın bir Doppler'le incelenmesi gerekir. Varis tedavisi de yapıyoruz. Gene bizim en büyük avantajımız bir ultrasonu çok iyi kullanmamız. O damara direkt girerek müdahale yapmamız, en büyük avantajımız o. Bir şey daha ekleyeyim. Hani soru varsa siz ekleyin hocam, sorumuzu alalım. Şimdi şeyden yola çıkarak söylüyorum şimdi. Hep açıyoruz dedik. Bazen de tıkıyoruz. Çünkü hayati bazen kanamalar oluyor. Bağırsak kanamaları oluyor. Ya bağırsak ameliyatla alınacak, kesilecek orası. Yani bir sürü anastomozlar yani dikilecek diğer bağırsak segmentleri. Onun yerine biz kanayan, genelde bu bağırsaktaki şeylerde olur, damarlarda olur. O bağırsakta kanayan damarı gene anjiyo yöntemiyle tespit ediyoruz ve onu tıkıyoruz.
Bir yandan açıyoruz bazı damarları, bir yandan da Yani işte vücuttaki ihtiyaca göre, yerine Bravo. göre ne lazımsa onu yapmaya çalışıyoruz. müdahale etmeye Evet. çalışıyorsunuz. Evet. Evet hocam, bir izleyicimiz var. Buyurun. Buyurun Mazhar Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Efendim benim bir sorum var doktor beyde. Tabii ki. Benim varizle ilgili bir ameliyat olmuştu. Benim ayak tarak üzerinde bir damar şişmesi var. Daha hala duruyor. Ne gibi bir çözüm önerirseniz? Ondan bayağı rahatsızlıkla duyuyorum. Tamam. Geçmiş olsun Mazhar Bey. Allah şifa versin. Hocamız sorunuzu cevaplayacak. Anladım. Bir soru sorabilir miyim? Cerrahi bir ameliyat mı? Mazhar Bey, Buyurun efendim. hocamız bir soru soracak ama. Ameliyat mı oldunuz yoksa o az önce bahsetmiştim, damar mı yakıldı? Nasıl bir... Şimdi hocam benim dirsek bile hani bacak arasında yani ayak bileğiyle değil yani diz kapağıyla belden ortasında bir tıkama vardı. Orada bir anji oldu. Burada 25 yıl önce askerde oldum. Yani bir anji yapıldı. O damar alınmadı. Fakat ayak taraf üzerinde şişmeler oldu. Daha öyle duruyor yani. Anladım. Evet. Tamamdır. Geçmiş olsun Mazhar Bey. Tabii öncelikle bir Doppler'le bakmak lazım. Yani o şişlik damarsal bir şişlik mi, bir varis mi, onu değerlendirmek lazım. Şimdi bazen böyle çok kısa bir damar segmentini yakmak yerine içerisine o damarı kapatacak maddeler de enjekte edebiliyoruz. Tabii öncelikle bir hem kalp damar cerrahına görülmesi lazım hastamızın, hem de bir Doppler'inin yapılması lazım ki bu şişliğin sebebi ortaya çıksın. Ona göre tedavi planlanacaktır. Önce şu anlık net bir teşhisin olması lazım ki sizin burada onun üzerine bina etmek lazım tedaviyi. Peki hocam, çağımızın en büyük hastalığı kanser. Yani en büyük hastalıklarından birisi diyelim daha doğrusu. Kanser. Evet. Kanserde radyolojinin yeri neresi? Aslında hem tanısında önce programın başında da aslında biraz bahsettim. Tanısında da radyolojinin, girişimsel radyolojinin yeri var. Yani biyopsiler en başta. Bir organda bir oluşum oluşuyor. Siz onu tespit ediyorsunuz ama ondan bir parça almak lazım. Onu patoloğa göndermek lazım. Onu tabii biz yapıyoruz. Gene işte görüntüleme yöntemlerini, tomografiyi, ultrasonu kullanarak. Bazı durumlarda bahsetmiştim, karaciğerin kendi tümöründe belli bir boyutta onu yakabiliyoruz. Tam kür dediğimiz kurtulabiliyor hasta o yakma neticesinde. Gene ultrason eşliğinde. Burada genel anestezi veriyor. Yani genel anestezi dediğim, sedasyon dediğimiz uyku halinde. Yani kanser dediğimiz şey zaten bir tümör olduğunu düşünüyoruz. Tabii, o tümörü tümör. de yine siz yakma metoduyla tamamen ortadan Kaldırabiliyoruz ama tabii dediğim gibi şartlar. bazı şartlar var. Yani her tümörü yakamazsınız. O organın içerisinde olacak. Genelde de karaciğer tümörlerini biz ilgileniyoruz. Başka bir organa sıçradıysa artık zaten iş kemoterapiye dönüyor. Artık o da hastanın hayatını, yaşamını uzatma yöntemleri. Orada da biz varız. Onun için mesela port dediğimiz o kemoterapi ilaçlarının hastaya uygulanması için yerleştirilen bir cihaz var. Onu yerleştirebiliyoruz. Gene bu diyaliz hastalarında yerleştirdiğimiz kateterlere benzer. Bunları yapabiliyoruz. Bir de gene karaciğer mesela damarına girerek karaciğer tümörlerini metastaz yapmış, bir şekilde karaciğere gelmiş, yerleşmiş tümörleri karaciğerin kendi damarına girerek bu kemoterapi ilaçlarını direkt besleyici damarına verebiliyoruz. Evet hocam.
Peki bu anjiyo dedik hocam. Anjiyonun zararları var mı? Tabii anjiyo sonuçta radyasyon. Aslında bir radyasyon. Tabii hastaya biz hem tanı koyacağız hem tedavi edeceğiz. Artık anjiyo makineleri de çok üst düzey hale geldi. Daha az radyasyon veren makineler var. Zaten hastanın aldığı doz daha kısıtlı oluyor. Biz sürekli anjiyonun içerisindeyiz. Biz de tabii kurşun önlüklerle radyasyondan kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu birinci şeyi dikkat etmemiz gereken anjiyo sırasında hastaya. İki taraf içinde, hem siz Tabii. doktorlarımız içinde hem de hastalarımız içinde bu nokta önemli yani. Aynen öyle. Bir diğer konu opak madde dediğimiz, işte bu damarları boyadığımız bir madde ve enjeksiyon yapıyoruz. Damarın içerisinde bu madde dolaşıyor. O sırada biz görüntülerini görüyoruz damarı boyadığı için. Bu madde böbreklerden atıldığı için böbreklere zararı olan bir madde. Onun için böbrekleri sağlam olan Hastalara yapıyoruz. tabii, evet. Öncelikle ona bakıyoruz. Yani böbrek böyle sınırda. Bir izleyicimiz demişti, yani ben doktor su içmemi tavsiye etti Tabii ki. gibi. O mesela böbreği demek ki tam böbrek hastası olmamış ama bir ara formda. Sizin için şüphe yani. Mesela Şüphe. bu yöntemi yapmak Tabii noktasında hemen sıkıntı. böbrek fonksiyonlarına bakarız o hastanın. Yani anjiyo sırasında, çünkü vereceğimiz madde bu sefer böbreğe zarar verebilir. Yani böbreği bu sefer direkt böbrek hastalığına hastayı sokabiliriz. Onun için öncesinde tedbirimizi alıyoruz. Mutlaka böbrek yönünden araştırıyoruz hastayı. Gene böyle sınırdaysa bir takım öncesinde verdiğimiz maddeler var. İşte hidrasyon dediğimiz, işte bol sıvı veriyoruz öncesinde, sonrasında. Böbreği korumaya alıyoruz kısacası. Başka ne olabilir? Sonuçta bir küçük iğne batırıyoruz ama bazı hastalıklarda kanamaya eğilim var. Yani o sırada giriş yerinden kanama riskiniz olabilir. Ona da bakıyoruz. Yani kanama şeyi var mı? Biz her o biyopsilerde de mutlaka onlara bakıyoruz. Çünkü sonuçta bir iğne batıracaksınız. Hastanın kanamaya eğilimi varsa çok büyük tehlike. Bu sefer tanı koyacağız derken hastaya zararımız olur. Kanamaya yol açabiliriz. Bunlara dikkat ediyoruz. Anjiyo özelinde de dediğim gibi böbreğe mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız ama son olarak izleyicilerimize bu noktalarda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii bir girişimsel radyolojiyi kısaca özetlemiş olduk. Hani bazı hastalıklarda da böyle ameliyatsız çözümlerin olduğunu bilsinler. Hani istedim. Sağlık diliyorum artık bunun ötesinde. Girişimsel radyolojinin de varlığını artık bilsinler istedim. Yani. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Kıymetli dostlar, bu hafta sizlere girişimsel radyolojiyi anlatmaya çalıştık. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.